Kusura bakmayın, canlı yayına biraz geç girdik. Sevgili sanatçı arkadaşımız, yazar arkadaşımız Onur Akay'la birlikteyiz. Onurcuğum hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Herkese sevgiler. Bir teknik arıza oldu Bilal abimin de dediği gibi. Vallahi sesle ilgili bir problemdi sanırım. Neyse giderdik ve kavuştuk izleyicilerimize. Herkese sevgiler. Herkese sevgiler, herkese saygılar. Asos'ta bir şeyler olmuş Onur Akay. Asos'ta ilginç bir şeyler yaşanmış ve sonrası da var diyorlar. Bana mesajlar geliyor sürekli olarak. Geliyor mu? Sabahtan beri birileri Yunan adalarına tatile mi gitmiş şeklinde sorular geliyor. Hepsini sana soracağım. Bu işleri Tabii. araştırıyorsun. Sen iyi biliyorsun. Hepsini konuşacağız ve arkadaşlar gelsinler, hemen başlayalım. Onur Akay, nasıl gidiyor günler? Akçay'da nasıl geçiyor zaman? Çok güzel. Hafta içinde işte işlerimin yanı sıra Bilal abicim zaman zaman da Körfez'i geziyoruz. Altınoluk, Küçükkuyu, Ayvalık, Cunda Adası. Böyle bizim buralar çok güzeldir. Oraları geziyoruz. Ören. Her gün başka bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Evet böyle. Yaz Güzel. tatili sabah erken kahvaltı ve deniz çok güzel oluyor. Ben sabah gitmeyi daha çok tercih ediyorum. Çok erken Denize değil mi? saatte. Evet. Erken saatte deniz hem durgun olur, hem insanlar olmaz, fazla kalabalık olmaz. Hava Evet da hem çok de sıcak olmaz. insan daha dinç güne başlıyor. Bizim buranın denizi de Akdeniz gibi değil. Daha böyle soğuk, daha insanı kendine getiriyor. Bu sıcak günlerde çok iyi geliyor. Deniz de sıcak olsa artık ne yapacağız yani? Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. Murat Yıldırım'ın eşi, oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi hamileymiş. İkinci kere hamile. Faslı eşi İman Elbani 9 aylık hamile. Onların bir bebekleri var biliyorsun Onur Akay. 4 yaşında bir Kızları değil bebekleri mi? var. 4 yaşında bir kız çocukları var. Evet. Evet. Güller ve Dudaklar dizisinde oynuyor Murat Yıldırım. Evet, Geçen evet. sene başlamıştı. Bu seneye devam edecek dizi. Çok da güzel Başarılı. bir dizi. Evet, reytingleri de çok iyi. Ne güzel bir aile oldular, değil mi? Nasıl mutlu, sevgi dolu bir aile oldular. Evet, evet, sorunlar yaşasalar da ben diziye baktım zaman zaman Evet, Bilal abicim. Ama Zeynep miydi kızın ismi dizide? Zeynep'ti sanırım. evet. Öğretmen. O geldikten sonra çok güzel oldu her şey. Kızlar da ona alıştı. Güzel bir dizi. Şöyle bir şey, dizide iki kızı var. Tabii üç kızı, bir de o kız, hayır, o kız karısının, doğru. Onun kardeşinden olmuş. İki kızı var. Gerçek hayatta da iki kızı olacak. Yani yazmamış cinsiyetini ama ben kız olduğunu öğrendim. Öyle mi? Bir başka Cinsiyet oyuncu arkadaşımızdan öğrendim. Ona söylemiş sanırım. Tabii doğruysa işte 9 aylık neredeyse. Bugün yarın öğreniriz ama her ikincisi de kız olacakmış diye duydum ben. Böyle bir duyum aldım. çok tatlı olur, çok tatlı olur. Kız bebeklerinin de yeri bir başka. Eşi Tabii, 43 yaşında doğuracak hanımı. Artık günümüzde tabii, olabiliyor. 40'lı yaşlarda da kadınlar doğum yapabiliyorlar. Ee, tabii. Model İman Elbani evlenmeden evvel de ülkesinde modellik ve oyunculuk yapıyordu. Aynı zamanda Fas 2006 yılı Fas güzellik kraliçesi. Londra'da eğitim aldı. Orada Londra'da bir arkadaş çevresinde tanışmışlardı ve evlenmişlerdi. Son derece güzel giden bir evlilik. İkinci çocukla taçlanacak. Ünlüler dünyasında örnek çiftlerden biri. Bir de hep böyle kötü haberler alıyoruz. Bu haber böyle biraz magazin camiasının içini ısıttı bence. Bir de Bilal abicim
şair derdi ya, yaş 35 yolun yarısı. Şimdi Evet. o yani hiç artık geçerli değil. Yaş 70 yolun yarısı bence artık. Öyle mi Değil diyorsun? mi? Tabii tabii. Ya o kadar ilerledi, ömür uzadı. Ömürler uzadı. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, Onlara mutluluklar dileyelim. Evet, dediğin gibi bugün yarın bebeğin dünyaya geldiğini de duyarız. Bakalım bana doğru mu söylemiş? Bir oyuncu arkadaşımızdan duydum. Kız olacağını Öyle mi? doğru mu söyledi? Artık aldığım duyum, onu öğreneceğiz. Evet. Mert Ramazan Demir'in tenis kortundaki videolarını, fotoğraflarını takip edebildin mi? O bir Ettim. tenis Orada bir maçı yaptı. bayanla röportaj da yapmış. Evet. Evet, orada bir bayanla röportaj da yaptı. Çok röportaj denilemez ona. Tabii. Kız da o işlerin yabancısı ama işte birkaç soru sormuş. Sorular iyi olmadığı için Mert de birkaç kelimeyle cevap verdi. E, Mert Tabii. ne kadar çok ilgi gördü, değil mi? Ne kadar çok beğenildi o tenis turnuvasındaki o maçla ortaya çıkınca Mert, yani Mert'le Afra'yı yıllardır hiç böyle, Afra'yı zaten görmedik de hiç bu kadar uzun süreli fotoğraf çekme imkanı, video çekme imkanıyla insanlar önlerinde, yanlarında göremiyorlardı. Bu tenis kortuna, maçına gidenler çok şanslı o anlamda. Doydular Tabii. Mert'e, değil mi? Gitmek istedin mi? Aynen, aynen. Bir de gerçekten de çok güzel oynuyormuş. Çok güzel. Sert sert vuruyor raketle topa. Gitmek istedin mi sen de? Şimdi ben aslında çok seviyorum, izlemeyi de severim. Giderdim. Aslında ben de masa tenisi çok oynadım böyle küçüklük yıllarımda. Masa tenisi de oynuyormuş. Onu da duydum ben. Masa tenisi de bir gün gelsin karşıma, bakalım beni yenebilecek mi? Ben Ama o diğer tenisi oynayamam da, evet. o çocukluğundan beri o. Ben de çok oynadım senelerce, ama tabii benim asıl yüzmeydi spor, yaptığım spor. Yüzmeydi. Fakat bayağı güzel o masa tenisinde böyle keserek atarmışım. Çok kişiyi yenerdim turnuvalarda. Sen Çin modeli, Çiniler gibi keserek Öyle atıyorsun derlerdi, topu. evet. Bilal abiciğim. Mert de Mert de küçük yaşta evde abileriyle, babası masa tenisi masası kurmuş ve babasıyla yıllarca evde maçlar Oynamışlar. yaptı. Tenis merakı oradan geliyor, söylenenlere göre. Ne kadar çok fotoğraf, ne kadar çok video, hala ilk defa gördüğüm fotoğraflar, videolar çıkıyor karşıma. O şeyden, o turnuvadan, o maçtan. Ne kadar çok Evet, değişik evet. fotoğraflar çekilmiş. Zayıflamış, fiziği de iyiydi. Fiziği de gayet güzeldi. Fiziği de gayet güzeldi. Çok doğru söylüyorsun. Mert'e döneceğiz. Bu arada sonunda Cristiano Ronaldo evlendi. 10 yıl sevgili hayatı yaşadıktan sonra Georgina Rodriguez'le 2 tane çocuk yaptılar. 3 tane de daha önceden Ronaldo'nun çocukları vardı. 5 çocuklu aile olarak 10 yıl sonra evlendi Ronaldo. Düğün yapmamasına şaşırdı mı? Basit, sade, aile arasında bir nikah yaptılar. Böyle görkemli bir düğün bekliyordum ben. Şaşırdın mı sen? Artık o kadar yıl geçmiş, çocukları ama çocukları da aslında düğünde güzel olsaydı olabilirmiş yani. Evet. Artık Ronaldo herhalde e, yaşayacağı her şeyi yaşadı. Tüm golleri attıktan sonra da evleneyim bari dedi. Ne dedi acaba? Belki de ondan. Belki de ondan. Evet, tüm golleri attıktan sonra. Lizbon yakınlarındaki Karkais'te evlendiler. Karkais İstanbul'da Kumburgaz gibi. Lizbon'un Evet. sayfiyesi. Karkais'teki evlerinde, orada muhteşem bir malikaneleri var. Orada evlendiler. Ve düğünden gelinlik falan hiçbir şey göremedik. Sadece
parmaklarındaki alyansları gösterdiler. Böyle bir fotoğraf paylaştılar. Ama insanlar çok merak etti. Gelinlik giydi mi? Ne giydi? Ronaldo'nun kıyafeti, damatlığı nasıldı? İşte Demek ki çok sevmiş Bilal abicim. Yani çünkü şimdi çocukların zaten annesi o kadar yıldır birlikte evlenmeyebilirdi de hiç o zamana kadar bence çok sevmiş ki evlenme kararı aldı. çok sevdi, doğru söylüyorsun. Çok sevdiğini zaten daha evvel röportajlarda da söylemişti. Hayatımda karşıma çıkan en güzel şey diyordu her fırsatta. Bir mağazada, Madrid'deki Gucci mağazasına giriyor ve orada tezgahtar bu kız. Öyle tanışıyorlar, öyle görüyor. Sonra çeşitli bahanelerle o mağazaya gitmeye devam ediyor. Her gidişinde bir şeyler alıyor. Ve gazeteciler de mağazanın önünde beklemeye başlıyorlar artık. Dedikodular ayyuka çıkınca Gucci yönetimi de kıza diyor ki ya biz seni çok seviyoruz. Bizle beraber olmandan çok mutluyuz ama bu gazeteciler bize zarar vermeye başladı. Ne olur diyorlar bizi affet, bütün tazminatlarını ödeyelim. Yani buradan ayrılıyorlar, kızı işten çıkarıyorlar. Düşünebiliyor musun? Kız da başka bir yerde. Hemen yine işe giriyor. Ve daha sonra da Cristiano Ronaldo'nun hayatına katıldıktan sonra da zaten çalışmaya falan ihtiyacı kalmıyor. Ama öncesinde Onur, kız tezgahtarlıktan önce bebek bakıcılığı da yapmış, biliyor musun? Hatta garsonluk da yapmış bir lokantada. Yani kızın kısmetine bak, karşısına Ronaldo çıkıyor. Dünyanın en Tabii. zengin sporcusuyla. En değerli futbolcularından, aynı zamanda efsane futbolcularından. Evet. Sonra da model olmuş herhalde, değil mi? Ben öyle biliyorum. Sonra Ronaldo ile evlendikten sonra influencer, sevgili olduktan sonra Birlikte model olmaya oluyor. başlayınca tanındı. Tabii influencerlık yapıyor, modellik yapıyor. Kendi markasını kuruyor. İşte Zaten ünlü isimlerle evlenenlerin çoğu ya sunucu oluyorlar, ya model, ya işte böyle sosyal medyada fenomen oluyorlar. Hepsi bir şey yapıyor sonradan. Çok ünlü isimle evlenince. aynen doğru söylüyorsun. Hep görüyoruz onları. Geçen sene 11 Ağustos'ta nişanlanmışlar aile arasında. Şimdi de 11 Ağustos'ta nikahlandılar. Geçen Evet. sene 35 karat elmas yüzük takmıştı, nişan yüzüğü. O zaman fiyatını yazmıştı İspanyol gazeteleri, Portekiz Evet, gazeteleri. hatırlıyorum. 5 milyon dolar diye yazmışlardı. Hatta Messi'nin babası mı vefat etmişti Bilal abicim? Ondan ertelendi falan böyle demişlerdi. Öyle bir şeyler çıkmıştı ama bir yıl sonra evlendiler. Evet, yani evlilikleri şimdi bugün Tabii. değil mi? Mutluluk dileyelim. Tabii bütün dünyanın konuştuğu bir düğün, evlilik. Evet, bütün dünyanın konuştuğu evlilik. Ya Haluk Levent'le ilgili öğleden sonra bir haber yayınlandı. Haluk Levent ünlü sanatçı, ünlü rock, Anadolu rock şarkıcısı, Ahbap Derneği'nin kurucusu, genel başkanı, şuyu buyu, yolsuzluk olaylarından cezaevinde ve Evet. başı da çok büyük belada, başı da çok büyük dertte. Yeni bir ilginç haber yayınlandı. Derneğin 44 milyon lira karşılığı, 44 milyon lira parası varmış bu Ocak ayında dernek kasasında. Demişler ki yönetim kurulu toplantısında Ocak ayında bu para böyle Türk parası durduğu yerde erir. Biz bunu altına çevirelim. Ama önce dolar alalım bununla, sonra altın alalım.
Bu fikrin kimden çıktığı yönetimde falan söylenmiyor ama muhtemelen Haluk Levent'ten çıktı. Neyse Haluk Levent'e yetki veriyor yönetim kurulu. Haluk Levent bankaya fiziki olarak gidip 1 milyon doları alıyor bu parayı verip. Ondan sonra o parayı da 2 gün sonra altına çeviriyor. Yine fiziki olarak Haluk Levent bizzat kendisi gidiyor altınları alıyor ve Ahbap Derneği'nin hesabının bulunduğu banka şubesinde kasa kiralayıp kasaya koyuyor. Herkes zannediyor ki Ahbap Derneği yönetim kurulu üyeleri o günden bugüne herkes zannediyor ki kağıtlarda, kayıtlarda yazdığı gibi, kayıtlarda yer aldığı gibi o paralar bankada, kasada o altınlar altına çevrildi ya bankada, kasada. Şimdi Ahbap Derneği soruşturması başladı ya, derneğe kayyum atandı biliyorsun. Geçen Tabii. gün o kayyum avukatlar, polisler birlikte banka şubesine gidiyorlar. Banka kasasını açıyorlar. Hani altınları alacaklar. Altınları tespit edecekler. Altınlar falan hiçbir şey yok kasada, banka kasasında. Birkaç kutu ilaç var, bir kitap var. Ve bunun sorumlusu da Haluk Levent. Bankaya altınları kasaya getirip koyan, teslim eden Haluk Levent. Ya her yerden bir şey çıkıyor. Tabii yani bence altın almamış, işte yetkilendirmişler. 1 milyon dolar kim bilir ne oldu, nereye gitti, nerede. Altın alıp da kasaya koysaydı altınları tek tek bozdurup mu harcadı yani? Sanmıyorum. Bence almamış. Oraya kasayı kiralamış, kitap koymuş işte. Evet. Birkaç kutu ilaç çıkmış içinden. Kitap çıkmış. Evet, okudum onu. Evet, Bilal abicim, ilginç. Her yerden bir şey yani çıkıyor. Haluk Levent'in başı ağrıyacak bu işten. Daha çok ağrıyacak. Yani her Tabii. gün, her dakika bir sürpriz. Normal bir dolandırılma olayı da değil. İnsanların o büyük, yani Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden birinde insanların yani çocukların bile kumbarasında biriktirdiği paraları gönderdiği ne kadar yani yanlış bir şey. Bence de yani ağrısın başı öyle şeyler yapıldıysa. Değil mi? Değil mi? İnsanların güveni suistimal ediyor. İnsanlara yani yanlış yapıyor ve ortada bağışlanan paraların hiçbiri yok neredeyse. Nereye Ya Allah harcandı, ne korusun oldu? öyle bir şey yaşasak Türkiye, yani yardım etmekten korkacak insanlar, çekinecek. Kime güveneceğiz diyorlar zaten. Yani insanlar kime güveneceğiz diyorlar. Evet, Ne kadar böyle kötü. de bir İşte böyle Kıvanç Tatlıtuğ duymuş da yani Bilal abicim işte yanlış yerlerde kullanıldığını, evet, parasını geri istemiş, o 1 milyon 250 bin lira mıydı? Tabii 950 bin lira deprem, 300 binde deprem için, orman yangınları. Kıvanç Tatlıtuğ parasını kurtardı yani o Geri zaman. almış belli bir zaman önce. Evet. Yani onu da atlatmaya çalışmış ama Kıvanç evine giderek almış. Üzerine düşmüş Kıvanç Tatlıtuğ, konunun üzerine gitmiş, peşine düşmüş. O da tabii korktu herhalde. Kıvanç Tatlıtuğ ünlü bir insan olduğu için bu Açıklarsa duyulursa, falan diye. değil mi? Açıklarsa sıkıntıya girerim diye bazı borçlarını sırf bu yüzden bazı kişilere ödemiş. Tabii, Başka tabii. örnekleri de var bunun. Başka Kıvanç'a örnekleri de borcu var. yok. Kıvanç o parayı bağış yapmıştı ama duymuş tabii. Duymuş yanlış yerlere gittiğini. Kim bilir kimden duydu. Böyle bir duyumda aldım. Ben de bunu yazdım. İnsanlar da, Instagram adresimde yazdım. İnsanlar da niye Kıvanç Tatlıtuğ bunu söylemedi diyorlar. Ama Bilal abicim nasıl söylesin ki?
Artık Haluk Levent'i öyle bir noktaya koydular ki onunla ilgili bir şey söyleyeni linç ediyorlardı yani. Söylesen de bir şey fark etmezdi ki o günlerde. Ben televizyon ekranında Söylemezsem Olmaz programında nasıl cezaevine girdiğini anlattım. Tam depremden bir ay sonra, bu büyük depremden, 6 Şubat depreminden bir ay sonra nasıl millete sahte çek olayı yaptığını, yani çekte tahrifat olayı yaptığını, ortağının çekinde tahrifat olayını, onun imzasını taklit ettiğini, o yüzden 1997 yılında nasıl cezaevine girdiğini anlattım. Yani açıkça orada demedim tabii, bak güvendiğiniz adam, para verdiğiniz adam bu hapse girmiş bir insan budur filan demedim, ama bütün ayrıntılarıyla anlattım. Ama Yine de onu anlayan anlaması lazımdı yani. Tabii yine de insanlar onu en güvenilir adam seçmeye devam ettiler. Yine de milyonları yatırdılar. Ya tabii bu altın meselesi de 1 milyon dolar da Bilal abicim Gazze için herhalde ayırmışlar diye okudum ben. Yani o tabii orada göstermelik olarak öyle yazmış. Bugün anlaşılıyor ki Gazze için değilmiş o. Değil mi? Başka niyetler içinmiş. Orada yazılan Gazze için, ama işte Gazze'nin de o yazık yaşadığı o sıkıntıları kendi çıkarına alet etmiş. Tabii. Bankaya yollarken o 1 milyon doları yollarken Gazze için diye mail yazmışlar. Mail yazmış. Yani peki Afra Saraçoğlu ayrıldı ya Abi dizisinden. Bergüzar Korel'e teklif götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolde oynasın diye. Karadayı dizisinde çok başarılı olmuşlardı birlikte, biliyorsun. Tabii seneler oldu değil mi? 11-12 sene var herhalde. 2012-2015 yılları arasında 3 sezon sürdü dizi. Çok başarılı olmuşlardı. Ne diyorsun? Bergüzar Korel de düşünmek için süre istemiş. Yani Bergüzar Korel olursa Afra Saraçoğlu'ndan sonra büyük sarsıntı yaşar denilen dizi yoluna güzel bir şekilde devam eder mi sence? İşte Karadayı gibi yapacaklar herhalde, öyle yapacaklar. İşte o tarzda yeni senaryo değişecektir. O tarzda tutuyor ama şimdi yine de eskisi gibi değil. Yani Kenan İmirzalıoğlu'nun o dönemdeki takip eden kişiler artık değişti. Yeni nesil farklı yüzleri arıyor. Afra varken bile ancak o kadar olduysa sanmıyorum. Bergüzar Korel de yani Türkiye'nin önde gelen oyuncularından istemeyebilir de bence. Yani belki kabul etmez. Uygun aslında, partner olarak ona uygun. Fakat yeni bir dizi, kendisiyle ilgili bir dizi olsun isteyebilir. Belli olmaz. Bergüzar Korel'in aslında yoğun bir şekilde müzik çalışmaları da var. Biliyorsun sahnelerde caz söylüyor. Arabeski bile caza uyarlıyor. Çok da rağbet görüyor. Çok kaliteli lokallerde isteniyor, çağrılıyor, davet ediliyor, program yapıyor. İstanbul'da, Bodrum'da, lüks tatil köylerinde, Marmaris'te bazen eşiyle birlikte çıkıp program yapıyorlar. Başka bir yola da girdi. Aslında o konservatuvarda müzik bölümünden mezun Bergüzar Korel. Aslında kendini bildiği şarkıcı, müzisyen, müziğe meraklı, ilgili ve bu benim asıl işim diyor röportajlarında. Bu kadar bağlanmışken müziğe böyle bir diziye girer mi? Yani 2 senesi, 3 senesi belki diziyle geçecek. Müzikten kopmak zorunda kalacak. Sen de çok ünlü bir müzisyen olarak ne diyorsun bu konuda? Şimdi Bilal abicim, Bergüzar Korel'in
Zaten aileden geliyor o müzik yeteneği. Evet. Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan'ın dayısı Zeki Müren'e senelerce rakip olarak gösterilmiş Adnan Pekak'tır. Çok güzel. Çok güzel. İşte ailede var. Fakat ben Adnan Pekak'ı son zamanlarında röportaj yapmıştım. Hatta Görmeden Sevmek kitabımda var o röportaj. Bülent Ersoy'un da dikkatini çekmişti. Birlikte katıldığımız Demet Akalın programında, Akalın'ın programında o röportajı konuşmuştuk. Tabii orada bunlara girmedik, değinmedik. Biz daha çok Zeki Müren yönüne bakmıştık ama aslında dayısı onu çok küçük yaşlarda görmüş. Yani dayısını aramamışlar bile. Dayısını aramamışlar bile. Tabii Annesi ve evde babası Tanju Korel. kendisine yardım eden kadınla evlendi son zamanlarında. Sağlık sorunları vardı. Maaşım da sana kalır diye, emekli maaşım kalır diye evlendi yani. O baktı ona. Yani bayağı bir sorunlar yaşanmış. Ailede var tabii. Zaten babası da Tanju Korel biliyorsunuz. Tanju Korel önemli bir oyuncu. Annesi de iyi bir oyuncu, Hülya Darcan. Sanatçı bir Tabii. aile. Ve Tabii onun için Bergüzar müzik Korel de var yani. Eğitimini de almış. Başarılı olabilir. Ama evet. setlere başlarsa haftada 6 gün yani müzik çalışmalarına ara vermek zorunda kalacak. Ve belki de yine tutarsa, dizi başarılı olursa belki yine 2 sene, 3 sene sürerse alt üst Tutabilir. olacak yaşam. Bence Bergüzar Korel de tutar. Tutar diyorsun değil mi? Onunla olur. Bergüzar Korel'den Format da değişir. Bergüzar Korel değişir. Bergüzar Korel'den daha uyumlu, daha iyi Kenan İmirzalıoğlu'yla daha uyacak Karadağ dizisi var geçmişte, yani birlikte ürettikleri. Şu anda daha uygun bir oyuncu yok zaten. En iyisine Yok, gitmişler. yaşları da uygun. Her şey uygun. Tabii. Her şeye uygun. Yani evet. Ama Otur yani doğru gene dürüst. vurdulu kırdılı bir dizi olacak işte. Yine vurdulu kırdılı olacak. Tabii. O Mafyatik. yani Kenan İmirzalıoğlu olduğu zaman ondan vazgeçilmez. Değil mi? Ama Afra ile olan başlangıç daha böyle duygusal, güzeldi. Fakat işte uyumları pek iyi olmadı yani. Uyumlu olmadılar. Ama Bir de bence ama yine de Bilal abicim böyle ünlü isimlerin yani e, A yani nasıl diyeyim A plus olmuş, A grubu olmuş, artık starlaşmış oyuncuların bir sezon, 2 sezon devam etmiş diziye 3. sezonda ya da 2. sezonda girmemesi gerekir bence. Kendileri şey olmaları lazım. Kendilerine özel dizi yapılmalı. Yaz dizilerini de kabul etmemeleri gerekir. Ya o zaman düşürüyorlar kendilerini. Hatta yani her şeyi onlar belirlemeli. Ben şu partnerle oynayacağım, ben bunu isterim bile demek zorundalar. Başka türlü olmaz. Yani piyasadaki şeyleri düşer, kaliteleri düşer. çok doğru söylüyorsun. Ben Afra için de Hande Erçel için de geçen gün aynı şeyleri söyledim. Bu Teşkilat dizisinden isteniyorlar. Ayrı ayrı başrol için Afra'ya da teklif gitti. Hande Erçel'e de gitti. Evet. Kabul etmesinlerdi. Kabul etmesinler. 6 yıldır Afra devam eden bir dizi. Karaçoğlu'nu kabul etmeyeceğini duydum ben. Bu sezon düşünmüyormuş. Zaten bir fiyat söylemiş. Karşı taraf yani biz bunu karşılayamayız demişler. Ama yine de düşüneceğiz demişler. Öyle ayrılmışlar. Hande Erçel de fiyatını söylemiş. Onlar da deniyorlar herhalde. Bu fiyat kabul edilecek mi diye söylüyorlar. Yoksa senin söylediğin gibi ben de Afra'nın bu sezon oynamak istemediğini duymuştum. Hande Erçel de kendi bir şeyler yazıyor. Onlarda oynamak istiyor. Onları hayata geçirmek istiyor. Kendi hikayeler yazıyor. Lidya, Evet. merhaba Lidya. Lidya burada Öyle Fransa'dan. işte Bilal abicim. Aşk acısı çekene yazdırır, ilham gelir. Onur Akay, aşk acısı yazdırır, aşk acısı yazdırır.
aşk acısı demişken Demet Özdemir Kadir Güneş'le ayrılmıştı. Bu Metin Güneş'in oğlu, başarılı iş adamı Metin Güneş'in çalışkan, işleri devralmaya hazırlanan oğlu. Metin Güneş'in pek çok yatırımı var biliyorsun. Yol inşaatları, yurt dışında Madrid'de devasa bir otel, turizm yatırımları falan. Kadir Güneş de onun başarılı genç oğlu. Demet Özdemir'le 2024 yılında başlayan bir ilişkileri vardı. Ayrıldıklarını duymuştuk. Bir 6 ay kadar, 7 ay kadar bir ayrı kaldıklarını duymuştuk. Ama şimdi barıştılar haberi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Güneş'in annesinin doğum günüydü. Demet Özdemir çiçek yolladı. Bana gelen bilgilere göre ve annesi Demet Özdemir'in bu çiçeğini memnuniyetle karşıladı. Hatta sosyal medyada paylaştı, teşekkür etti. Demet Özdemir'i etiketledi. Evet. Kadir Güneş'in annesi. Ve bundan 2-3 gün önce de Demet Özdemir bir paylaşım yaptı. O paylaşım bir bahçede, bir evin bahçesinde. O evin bahçesinin Kadir Güneş'in evi olduğu yazıldı ama çok köpürtülmedi bu. Fanlardan birine sordum, nereden biliyorsunuz? O bahçe, bu bahçe, çimen aynı çimen. Nereden? Abi dediler, bak köpeğin kafası gözüküyor. O köpek dediler Kadir Güneş'in köpeği. Büyüttüm Kadir Güneş'in de köpeğini bir yerden buldum. Baktım hakikaten doğru söylüyorlar. Demet Özdemir eski aşkıyla sahip olunca acaba diyorum Onur Akay doğru yolda mı? İpek Canbulat, Onur Akay, Fransa'dan Lydia ve diğer Aframcı dostlar acaba doğru mu? Yani ayrılıklarının da Bence gerçek aşıklar kopamıyorlar, barışıyorlar. tabii. Onur. He? Evet, bence Afram fanlarının duaları da var. Öyle bir dua ediyorlar ki bana bile yazıyorlar bazı dualarını görüyorum. Ben de hepsini Allah kabul etsin. Amin diyorum. Tuttu bence, tuttu. Yakında duyacaklar. Vay! Yakında Afram'ın yeniden Demet Özdemir, Kadir Güneş örneğinde olduğu gibi aşk yeni baştan diyeceğini söylüyor Onur Ya Akay. ben bir Bak, şey Lidya daha duydum Bilal abicim. Bir şey daha duydum. Şimdi duydun? Hande Erçel de Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra hatırlıyorsunuz Onur Güven Atam'la bir ilişkisi olduğu söylendi. Hatta Evet. kendisine sorduklarında da pek saklamadı. Yani yeni başladığını sürecini söyledi. Onur Güven Atam'ın bayağı bir aşık olduğunu, evlenmeyi bile düşündüğünü ben duydum. Hande Erçel'in zaman istediğini, fakat ayrıldıklarını da duydum. Olmadı yani, ayrılmışlar. Fakat Hande Erçel'i arıyormuş şu anda Hakan Sabancı. Hakan Sabancı Hande Erçel'e ulaşamaz. Arıyormuş, öyle mi? Yani yeniden barışmak barışma haberleri göndermiş. Arıyormuş derken yani barışma isteği varmış. Hande Erçel de onu çok sevdi. Bilmiyorum, böyle bir şey de geldi benim kulağıma. Ne derece doğru bilmiyorum ama bakarsın onlarda da böyle bir şey görülebilir yani. Onur Güven Atam'la Hande Erçel ayrıldıysa ve bunu Hakan Sabancı duymuştur. Çok oldu. Ben açıkladım geçen haftalarda ayrıldılar. Tekrar bir şansını denemek isteyebilir. Hande Erçel gibi bir kadınla hata yaptığını, ayrılmakta düşünmüş olabilir Hakan Onlar da Sabancı. birbirlerini sevdiler çünkü. Hande Erçel bayağı bir aşk acısı çektiğini de duydum. Peki sence Hande Erçel Hakan Sabancı ile barışır mı? Şimdi tabii yaşanana bağlı, bilemiyorum ama belli de olmaz. Affedilebiliyor da bazı şeyler. Aşk olunca.
Affedilebiliyor dedin. Affedilebiliyor. Bu konuyu konuşacağız. Peki, bu konuyu yine konuşacağız. Bu Kızılcık Şerbeti'nde her gün bir oyuncuyu çıkarıyor yapımcı ya. Faruk Turgut alem adamsınız. Ünlü yapımcı Faruk Turgut. Çıkardıklarını basına sızdırıyorlar bilgi olarak. Her gün konuşulsun. Kızılcık Şerbeti muhabbeti dönsün. Değil mi? Güzel bir PR Herhalde. çalışması ama oyuncuların işten çıkarıldığı doğru. Yani Yasak ne diyorsun bu Elma'ya kadar döndü. çok? Yasak Elma'da da oynamayan kalmadı ya. Evet, evet. Ama yani oyuncuların haberi yok. Kendileriyle hiç konuşmadan Onur Akay mesela diyor ki e, Neslihan karakterine bir dakika. Sevtap karakteri Neslihan Yel'den Nursema'ya hayat veren Nursema karakterine Ceren Karakoç. Nursema ile vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim diyor karakterimle. Hayat bazen planladıklarımızı değil bizim için seçilenleri getiriyor diyor. Yani ayrılığı hiç beklemiyordu. Ayrılığı hiç Aslında bunu beklemiyordu. hayat değil de senaristler getiriyor. Senaristler bir şeyler yazıyor. Yapımcı da bakıyor. İşte karar veriyorlar. Böyle olsun, bu reyting alır. Ay, yok şu şöyle olsun, bunu değiştirelim derken o oyuncu çıkıyor, haberi bile olmuyor. Ama bir ses gitti geldi bir şey vardı. Bir dondu ses. Şu anda dondu. Geliyor mu Şu anda sesim dondu. Bilal abicim şu anda? Mesela bakın Sevtap karakteri Evet. Neslihan Yeldan bugün çıkarılıyor işten. Neslihan Yeldan Sevtap karakteri şöyle diyor, karakterine şöyle veda ediyor. Daha iyi bir sonu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim. Sevdicekten zorla ayrılmak da bir tuhaf işte. Zorla ayrıldığını, zorla çıkarıldığını, zorlandığını yani bu yapım için iyi bir şey değil ki bu. Yani Tabii. ayrılık kararlarında hiç söz hakkı yok. Gel git oyuncular bu durumdalar yani. Gel diziye çıkardım seni git. Hiçbir hakları yok. İşte İmzaladıkları reyting sözleşmeler için tek her şeyi taraflı. yapıyor yapımcılar Bilal abicim. Senaristler onlara bak şöyle yapalım mı diyorlar. Bir daha yaz diyor. Onu beğenirse onu yapıyor. Yapımcılar da biraz böyle ticari düşündüğü için olan oyuncular oluyor. Yani Can Yaman'ın da bazı haklı yanları da var yani. Can Yaman'a değindin ama ses gidiyor. Senin sesinde problem var. Şu anda Ses geliyor hep mu? kesiliyor. Şimdi güzel geldi. Devam et Yani konuşmaya. Can Can Yaman'ın Yaman'dan da bazı bahsediyordun. haklı yanları var. Yapımcılar ticari bakıyor olaylara. İstedikleri gibi senaristlere yazdırıyorlar. Bakıyorlar bu reyting alır. Oyunculara harcıyorlar. Öyle yani yapımcıların öyle şeyleri var maalesef. Sette ışıkçılar var, sesçiler var, kameramanlar var. Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu yok şu anda set başlasa. Çaycılar var diyemiyorum. Çaycı kime çay götürüp getirecek? Oyuncu olmadıktan sonra. İşte Böyle şey mi olur ya? Yasak Elma Yani, gibi yapıyorlar. Her sezon yeni kişiler girer. Hep başka konu. Yani nereye kadar giderse. evet. Nereye kadar giderse. Oysa ki Kızılcık Şerbeti güzel başlamıştı. Güzel 5-6 oyuncu, her sezon 5-6 oyuncu derken bu sezon daha fazla sayıda oyuncu çıkarıldı diziden. Bakalım yepyeni bir senaryoya geçecek o zaman. Oyuncular, karakterler diziden çıkarsa giderse yepyeni bir senaryo gelecek değil mi önümüze? Tabii. Yani başka bir dizi mi izleyeceğiz? Tabii. Yani yine o formların içinde olur. Onların o müteasip şeyleri kalır. İnsanların alıştığı ama
konular değişir tabii. Evet. Bakalım nasıl olacak. Peki ya Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesaplarını kapattı. 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı. X Twitter hesabını kapattı. Ne diyorsun? Nasıl bunu neye yorumluyorsun? Bir insan neden kapatır bu kadar takip edilen bir ünlü? Düşünüyormuş Neden? Bilal abicim. Ben öğrendim de biraz ara vermeyi, artık ne denir? Yeni proje öncesinde bir sessizlik mi denir ya da dijital detoks mu diyeyim? Yani bir şekilde uzun bir süreliğine mi onu bilmiyorum ama e, yakın çevresine bunu söylüyormuş sürekli. Zaten öyle ahım şahım paylaşımlar yapan bir insan değildi. Tabii. Kıvancı eşi paylaşıyordu genellikle. İki Yani gün önce de Kıvancın Instagram'dan onu etiketledim. Ondan mı korktu da yaptı? 10 bin kişi beğenmiş. aa, Ondan mı korktu da kapattı da yaptı? aa, aa, yani yok korkmaz senden. Niye korksun? Korkmaz Haluk da Levent'i yazdım acaba da. ne yazdı? Haluk Levent'le o olayı yazdım. Parasını aldığını. He, he, anladım. Ee, yani Haluk Levent'ten parasını kurtardığını yazdın. Yo Tabii şaka zannetmiyorum. yapıyorum. Onlar Öyle bir şeyden zaten çekinmez. Kendisiyle ilgili bir sorun değil. Bence yeni proje de olacak. Birazcık böyle ara vereyim. Zaten tatilde şu anda. Tatilde olduğunu evet biliyorum. E, Tatilde dinlenmek istemiştir. Bence proje başlayınca açar. açsın ama ya insanlar yazıp soruyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşım yapmasa da hesapları açık olsun. Kıvanç'ı çok seviyoruz diye. Ne İşte anlıyorlarsa Kıvanç böyle Tatlıtuğ'a bir yazar. partner bulamadılar. Dizisine şimdi başka bir proje yapacak diyorlar. Yemek projesi. O da doğruymuş, yapılacak. Daha sonra Evet. belki ikisini birden yapması zor. Hem o projeyi yapıp hem dizi çekmek artık olmaz herhalde. Diziyi biraz ertelerler diye düşünüyorum. O proje başlarsa. Evet, sonrasında herhalde olabilir dizi. Evet o proje ertelenir. O Ali'yi oynayacak. Ajan Ali karakterini oynayacak. Kadın oyuncu bir türlü bulunamadı. Doğru söylüyorsun. Ama Ee, ben seneler önce de yazdım bunu. Ajan rolü vardı. Bir şeyler şimdi hatırlayamıyorum. Her yer yazmıştı gazetelerde. Bir türlü olmadı o dizi. Bir türlü olmadı Bilal abicim. Acaba senaryoyla mı ilgili bir problem yaşıyorlar? Yoksa bayan oyuncular niye bulunmasın? beğenmiyormuş. Yani çünkü en son Serenay Sarıkaya ile oynamıştı. Yani yine o ayarda oyuncu olsun istiyormuş. Afra Yine Saraçoğlu'na teklif götürsünler. Bence çok yakışırlar. Afra'yla çok iyi olur tabii. Bu sefer yaş farkı konuşulmaz değil mi? Yok, Kenan konuşulmaz. İmirzalıoğlu Kıvanç daha böyle Kenan İmirzalıoğlu gibi olmadığı için daha böyle bebeksi yüze sahip. Renk uyumu da var. Bence konuşulmaz herhalde. Afra Saraçoğlu'yla Kıvanç Tatlıtuğ ama bu sefer e, konuşulmasa da Afra hazır mı bilmiyorum. Bu sene oynamak istemiyor ya. Bir de o var. Zaten bu Bir sene de o var. dizisi olmaz sanırım Kıvanç Tatlıtuğ'un. E, bir başka bir formatta bir program düşünüyorlar herhalde. Dünyayı gezecek, ülkelerin yemek kültürlerini, Tabii. yemeklerini tanıtacak, ülkelerin kültürlerini tanıtacak. Ee, Yani yani bunu yapan çok var. Dünya televizyonlarında da, Türk televizyonunda da. En güzel yapan Ayhan Sicimoğlu. evet, Ayhan Sicimoğlu'nu çok beğenerek izliyorum ben. Şarkılar da ben de söylüyor. beğenirim. Çok çok yani Mert'in sunumları başka olur. Mert'in televizyon Evet, inşallah artık izleyeceğiz. şey varken e,
sunucuların, televizyon sunucularının üstesinden gelebileceği bir formatı sunacak olması, para çok güzel tabii. Alacağı para mutlaka çok güzel. Büyük bir keyifle seyahat ederek yapacak bunu. Gittiği yerlerde 5 yıldızlı prodüksiyon, en güzel otellerde en iyi şekilde karşılanıp VIP hizmet alacak Kıvanç Tatlıtuğ'un sunuculuk yapması, o şirketin ona en iyi hizmeti vermesi demek. Yapım şirketinin. Tabii ki burada Kıvanç son derece mutlu, istekli çalışır ama oyunculuk kısmında onu bekleyen projeler Benim de varken telefonum intihar etti. bir de o var. Yani sinemaya, dizi sektörüne bir haksızlık değil mi? Başka bir böyle diye düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Sen her türlü Tabii. görmek istersin Kıvanç herhalde. Hayır, şöyle Bilal Senin abicim, çok doğru taraf. söylüyorsun. Artık onları ben dizilerde de görmek aslında istemiyorum. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir dönemin en iyi jönleri artık biraz film çeksinler. Güzel film projelerinde oynamaları lazım. Gelecek nesile dizi değil film kalır. Sinemada bir de bu yurt dışı satışlarından falan güzel para alıyorlar. Baştan alıyorlar o Tabii. paylarını, biliyorsun yani. Yurt dışı satışları için sözleşmede komisyon oranları yazılıyor filan. Dizileri daha ziyade para için tercih ediyorlar ama dizi çekmek de çok yorucu tabii. Çok saatler, günler, aylar, haftalar. Tabii. Her neyse. Peki Mert Ramazan Demir'i Assos'ta görmüşler en son. Sonra da Afra Saraçoğlu ile birlikte Yunan adalarına bir tekneyle yolculuk yaptığı iddiası var. Sen onları çok iyi tanıyan, takip eden birisi olarak ne diyorsun bu konularda? Ne oldu? Bak duyunca Benim gitti. telefon Afram'ı duyunca gitti. Afram'ı Telefon duyunca telefonu valla unuttu. denize atladı, Asos'a geçiyor Yunan adalarına. Ne diyorsun? Geliyor sesim değil mi Bilal abicim? Geliyor. Geliyor. Evet. Şöyle Bilal abicim, şimdi bir fotoğraf çıktı. Gördünüz onu değil mi? Afra Saraçoğlu'yla Poyraz'ın. Hangisi? Hangi fotoğraf? Yunanistan işte tatilinde havaalanında çekiliyor. Üstünde böyle Evet, evet, yeşil evet. bir tişört var. Bavulu Geçen tutuyor haftaki. Evet, Poyraz. evet, geçen haftaki. Evet, ben şimdi bu konuları araştırdım. Kesinlikle e, yani o fotoğraf e, bana böyle bayağı önemli kişiler söylüyor. Normal bir fotoğraf, normal bir çekilmiş fotoğraf değilmiş. Özellikle yapmışlar onu yapay zekada, artık Photoshop mu bilmiyorum nerede yaptılarsa o şekilde yapılmış. Çünkü Afra e, Yunanistan'a şeyden sonra gidiyor, bu Assos'tan sonra. Assos'ta Mert'i, Afra'yı yemek yerken görenler var. Onu siz de duydunuz zaten. Söylediler. İpek de sizde canlı yayında söylemiş. Ben de bir programınızı izlerken konuşuyordunuz. Ve Mert'in evindeki tadilat da doğruymuş, öğrendim. Şöyle bir şey. Mert de şeye gidiyor, tenis gösterisine. Afra Assos'a gidiyor. Fakat evdeki tadilat devam ettiği için
belli bir süre Afra'nın annesi de Assos'taymış. Annesi tadilata bakmış. Öyle mi? Evet, Afra'nın şimdi annesi Mert'in tamam tadilatıyla Poyraz'la aşk ilgilenmiş. yaşıyor. O zaman hala annesi hiç niye ilgileniyor değil mi? Onu sormazlar mı? Annesi Mert'in tadilatıyla niye ilgilensin? Afra'nın Evet. annesi neden ilgilen? Evet, 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 evet. Evet. Bu İpek de buna benzer bir şeyler söyledi bana. İpek de buna benzer bir şeyler söyledi. Doğrudur. Evet. Evet, Devam et bayağı lütfen. iyi Evet. duyum alıyor. Doğru duyumlar alıyor. Hatta benim yazımı okumuşsunuz. O da böyle aynı duyumlara almış ki ben daha o yazıda yeni duyurmuştum. Duyması hani benden duyamaz yani. Daha o detayları verdi çünkü. İpek de çok iyi Evet. şekilde bir duyum almış. O fotoğrafların hepsi var. Yani onun için dedim Afram'ın duası tuttu diye. Yani barışmışlar. Barışmışlar. Peki Barışmışlar tabii. Yunan adalarına e, tekneyle geçtikleri doğru mu? Mert'le Afra'nın Yunan adalarına gittikleri birlikte. Şimdi onu kesinleştiremedim Bilal abicim. O bilgi bende tam kesin değil ama onu da öğrenmeye çalışırım. Fakat otelde yemek yedikleri, kaldıkları doğru. Poyraz işte benim dediğim gibi demek ki Afram'ı unutturmak için yapılmış bir çalışma. Bir Ama çalışma başarılı Poyraz. olmadı. Yakalanıyorlar yani. Daha da yakalanacaklar demek ki. Bu benim çünkü buradaki etraftan, yakın çevrenin etrafından öğrendiğim, önemli kişilerden öğrendiğim bilgiler. Bazı eski kaynakların bazı şeyleri benden saklıyordu. Ama ben yine de duyuyorum. Burası küçük yer. Anladım. Annesi orada, Afra'nın annesi, anneannesi, komşuları, onu Tabii. çocukluğundan beri tanıyan komşuları hepsi senin Bizim oturduğun ortak yerde. dostlarımız var. Ortak tanıdığımız birçok dostumuz var. Evet. Ama Peki şunu öğrendim ki Poyraz Afra'nın akrabası değil yani. Onun olmadığını değil. söylüyorlar. Öyle bir anne tarafından hani uzaktan bir akrabalık yok yani. O yanlış bir bilgi olduğu söyleniyor. Ha, Poyraz'la Afra'nın kuzen olduğu, o yüzden Afra'ya e, yakın olduğu, Afra'yı kolladığı, onunla birlikte seyahat ederek ona bir yerde arkadaşlık yaptığı, kankalık yaptığı söyleniyordu. Bunların doğru olmadığını söylüyor o zaman kaynakların sana. Yani ben bazı çevreden onun doğru olmadığını duydum ama yani eğer öyle bir şey varsa zaten çoktan duyardık. Çünkü ben buradaki kuzenlerini biliyorum yani. Ee, Uzaktan akrabaysa bilemem hani saklıyorlarsa ortaya çıkarsa bu daha kötü. Yani en başta söylemek lazım aslında ama işte Afra'yı unutturmak için yapıldığını ben zaten duydum. Afram'ı unutturmak için. Evet Afra ile Mert'in yani ilişkisi. e, evet Evet. onlar da herhalde belli bir süre gizleyecekler miydi ya da ne düşünüyorlar artık o kadarını bilmiyoruz. Niye ama unutturmak istesinler dizileri de yok. Ben düşünüyorum şimdi bir partner de değiller artık. Yeni sezonda bir sevgili olsalar bir sürü sevgili var. Onların dizileri tutmuyor mu? İşte biraz da fanların bu konuda çok fazla onlara e, bu konuda yaklaşması, işte eleştirmesi de etken oluyor herhalde. Gizlemek istiyorlar. Ben artık öyle düşünüyorum. Çünkü başka bir şey kalmadı gizlemek için. Etrafta tekrar görüştüklerini söylüyor. Yani benim de burada çok tanıdığım var. Daha süt annem Asos'tan yeni geldi. Öyle mi? Ne diyor süt annen? Evet. Yani Yani süt Asos'ta annem. tanıdıklarımız var. O siteye çok yakın oturanlar var. Biz de sürekli gidiyoruz Bilal abicim. Aha, anladım. E,
Onun için duyuyoruz yani. Akçay'a da gelmiş Afra. Şimdi başka bir yere gitmiş sanıyorum. Tekrar gelecekmiş. Mert Assos'ta Anladım olabilir. Onur. Assos'a dönmüş olabilir. Anladım. Anladım Onur Akay'cığım. Çok teşekkür ediyorum Onurcuğum ilgine. Çok güzel bir yayın oldu yine. Ben Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım bu hafta neler olacak. Artık yurt dışına pek gitmezler herhalde. Daha çok buralarda olurlar gibi geliyor bana. Biraz Akçay, Assos arasında olacaklar. Duyumlar aldım. Haftaya belki sürpriz bombalar patlayabilir. Belki bir haftaya kalmaz patlayabilir yani. Bir şeyler olursa ben size bilgi veririm. Tamam. Teşekkür ediyorum tekrar Onur Akay. Dostlar sevgili Onur Akay, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili en son gelişmeleri aktardı bize. Magazinde günün öne çıkan haberlerini yorumladık birlikte. Yarın yine bu saatte ben burada olacağım inşallah. Yarın günlerden Perşembe Arzu Hanım'la, Arzu Altıntaş'la karşınızda olacağız. Onurcuğum çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de mutlu bir akşam dilerim. Tekrar inşallah görüşmek dileğiyle, sevgilerimle. İnşallah. Sevgiler.